Merhaba sevgili dostlar. Yeni haftaya merhaba diyoruz. Denizaltı Astroloji kanalına hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlarım. İzleyen, takip eden, yorumlarıma değer veren herkese teşekkür ediyorum. Bakalım yeni haftada burçlarımızı neler bekliyormuş, ondan bahsedeceğiz. Ama önce bir niyetle başlıyorum. Ve bu hafta bir dolunay haftası. 24'ünde Akrep Burcu'nda bir dolunay yaşayacağız. Derinde kalmış konuları ortaya çıkaran bir zaman süreci. Derinlik deyince duygusal derinlik, ciddi derinlikler, gizli konular, yer altında kalmış yani üstü örtülü kalmış konular gündemimizde olacak. Ülkemiz için çok önemli bir dolunay ve özellikle de 13 Kasım 2023 o dönemle de bağlantılı bir dolunay. Belki doğum haritaları etki alıyordur. Bir bakın isterseniz Akrep dönemi nerede, ne zaman, nasıl çalışıyor? Akrep dönemleri her zaman biraz kaotiktir, biraz zordur. Parayla çok ilişkilidir, ekonomiyle çok ilişkilidir. Ülkemiz için de genellikle önemli konuları ortaya çıkartır. Bizim haritalarımızda da en zorlandığımız alanlardan biridir. Unutmayın. Akrep çünkü parayla beraber böyle mirasları, kayıpları getirebiliyor hayatımıza. Biraz krizli dönemler. Zaten zor bir dolunay. Ama çok da güzel gelişmeleri de getirecek. Çünkü destek aldığı yerlerde var. Evet, bu hafta niyetimi yapıyorum. Şimdi bu kaotik dolunay. Sırların dolunayı diyelim. Kapalı kalmış konuların dolunayı. Bizim içimizde olan, derinlerimizde olan, ortaya çıkmayı bekleyen duygularımızı diyelim. Bu hafta kolaylıkla, rahatlıkla bizim en yüksek hayrımıza ilerlemesine niyet ediyorum. Şu an beni izleyen, şu an burada bulunan herkesin kalbinin derinliklerinde olanı göster. Bunları görmeye niyet ettik. Ve kuş gibi hafiflemeye. Dünya varmış. Çözüldüm, çözülüyorum. Ve pandemimiz durur. Hepimizin en yüksek hayrına çalışacak. Dilek ve niyetler çok önemli. Uranüs, Jüpiter hala birlikte. Mayıs sonuna kadar birlikte. Eğer zor bir durum yaşar, içinden çıkılmaz, bizi boğan, hatta böyle duygusal zafiyetler yaşadığımız anlar olabilir. Dolunaylar gergindir. Genellikle böyledir bu arada. Ama bu dolunayın yoğunluğu biraz daha fazla olacak sevgili dostlar. Çünkü Plüto'ya ondan sonra Plüto Güneş karesi var. Aynı zamanda bu dolunayda aktif etkili. Bunlar genellikle doğayı da çok ilgilendirir. Unutmayalım, sabit grup burçlar özellikle ilk dereceleri Türkiye'nin güneşini, işte Akrep Stellium'unu etkiliyor. Diplomasiyi çok etkiler açıkçası, ekonomiyi, finansal konuları, bankaları, kredileri, borçları, borçlanmaları vesaire. Tabii ki biraz önce dediğim gibi bir yeni aslında bir görüntü ortaya çıkartacak. Hepimizin hayrına olsun diyelim. Detayları daha konuşacağız. Tabii ki en önemli şey de Merkür Retrosu bitiyor ve biz rahatlıyoruz. Dümdüz ileriye artık gideceğiz arkadaşlar. Tam olarak 25'inde bitiyor Perşembe günü. Hemen Dolunay 24'ünde bir gün sonra. Ve Merkür Retrosu bittiği için de tıkanan konular, yol alamadığımız, hani böyle konuşamazsın, dilin dolanır, irtibata geçemezsin vesaire. Yarım kalmış, sizi zorlayan ne varsa artık Perşembe sonrası hayat normal akışına, aslında zaman normal akışına akmaya başlayacak. Ve bakalım Koçlar ve yükselen burcu Koç olan sevgili dostlar, bu dolunay
sizi nasıl etkiliyor? Şimdi öncelikle Türkiye'yi tabii etkilediğini söyledik. Koçlar için hakikaten önemli bir süreç yaşıyor. Bir sürü koç için aynı şeyi söyleyebilirim. Birçok tanıdığım koçlar da var çünkü benim. Bu süreçte birlikte yol aldığımız. Merkür Retrosu sevgili koçlar bitiyor ve burcunuzda bitiyor. Ve o sizi tuttu. Gerçekten tuttu sizi. Biraz geri sardınız, biraz başa sardınız. Biraz duranlaştınız. İşte Satürn, Mars 12. evinizden geçiyor. İçselleştirdiniz, öfkelendiniz ama kendinizi hala ortaya koyamadınız. Çünkü burada bir zorluk yaşıyorsunuz ve bunun size getirileri nasıl olacak? Şimdi bakın, bu dolunay biraz koçları yine etkileyecek bir dolunay. Finansla ilgili bir alanda ayın 24'ünde, ama haftaya şöyle baktığımızda ilişkilerle ilgili önemli gündemleri gözüküyor sevgili koçların. Mesela pazartesi, salı bu alan güçlü. İkili ilişkiler, ortaklı işler, eş partner ilişkileri gündeminizde. Ve salı günü burada bir dolunay meydana geliyor. Diğer alanda tabii, ama muhtemelen birçok koçun, yükselen koçun yine ilişkilerle çok alakası olan bir alanda olacak. Bu kiminin ortaklı ilişkisi için olacak. Kiminin ailesi, aile içindeki konular. Bazı koçların da borçlanmalara böyle götürecek. Belki de götürdü bile. Hani krediler vesaire. Emeklilikler, böyle başvurular için de aslında önemli. Değerlendirilebilir açıkçası. Ama paraya biraz dikkat edin lütfen. Çünkü Güneş Boğa burcunda, Akrep burcundaki dolunay direkt parayı, finansı etkileyen bir alanda. O yüzden özellikle salı, çarşamba günleri bu alanda biraz alıp verme dengesine, borçlanmalara vesaire dikkat edin. Çünkü Merkür Retro tam dolunay anında önemli bir parasal konu varsa, çözülmesi gereken bir konu varsa biraz zamana yaymanızı hala söyleyeceğim. Özellikle Perşembeden sonra Merkür Retrosu düzeliyor. Bu alandaki konuları, işleri o dönemden sonra gündeminize daha ciddi şekilde taşıyabilirsiniz. Şimdi Perşembe günü buradaki aktif, yani hala hareketler aktif. Ve Cuma gününden itibaren ise aynen öyle, cumartesi biraz seyahattir, gezidir, araştırmadır, eğitimdir. Bu gibi konularla ilgileniyorsunuz ve sizin en rahat günleriniz. Yani bu hafta cumartesi günü koçlar artık bir oh diyecek. Hem Merkür Retrosu bitiyor, hem biraz böyle vizyoner bir bakış açısı sağlamaya başlayacaksınız. Belki misafir falan ağırlayacaksınız. Böyle şeyler de olacak muhakkak. Ama bir uzun vadede bir süreci yöneteceksiniz diyebiliriz. Ve hafta sonu arkadaşlar, pazar günü itibariyle koç burçlarının yaşamlarının böyle tepe noktası çalışmaya başlıyor. İşte 28-29 Nisan'da bu çok önemli şekilde olacak ve burası gerçekten sizin için önemli olacak. Bakın, önemli bir parasal konu vesaire bilmem ne varsa sevgili koçlar, ne olur Nisan ayını, yani özellikle 8 Nisan, bakın sonrasını bekleyin. Çünkü 8 Nisan daha temiz bir süreç. Yani daha rahat, daha temiz akacak bir süreç. Çok büyük konular için söylüyorum bunu. Sevgili koçlar, yani bu hafta dolunay etkileri size biraz yorabilir. O yorgunluk ama ciddi bir farkındalık ve uyanış getirir. Bildiğiniz uyanıyorsunuz. Jüpiter-Uranüs kavuşumu da buradan sürprizler getirir mi? Evet, size sürprizler getirebilir. Sevgili koçlar, mutlu bir hafta diliyorum. Boğalar, yükselen burcu boğa olan sevgili dostlar. Şimdi bu hafta oldukça ikili ilişkilerde kritik bir hafta sizin için. İlişkilere dikkat edin diyelim. Bazı ilişkilerde bazı sonlanmalar olur gibi duruyor. Doğum haritanızın nasıl etki aldığını bilmiyoruz. Şimdi bu dolunay, akrep dolunayı bu haftaya damgasını vuracak sonuç olarak. Ve bu dolunayla beraber tabi derece olarak eğer etki alıyor iseniz, mesela bugünlerde doğduysanız, doğum gününüz bu arada kutlu olsun sevgili boğalar.
sizin için önemli olacaktır. Güneşiniz bilhassa ilk 5 derece Boğa burcundaysa, Boğa burcunun ilk haftasında doğmuşsanız kesinlikle. Hatta ilk 10 günü bile diyebiliriz 5 derece önce ve sonrasını düşünürsek. Bir ortaklı işin tamamlanması veya çözülmesi, belki bitirmesi, belki de sonuca bağlanması. Yani olumlu yönde de çalışabilir. Çünkü orada Uranüs, Jüpiter Mayıs sonuna kadar birlikteler. Dolayısıyla bu hafta tam olarak 24'ü ve civarı biraz gergin, stresli, kararsız, belirsiz gibi bir enerji akacaktır. Ama çünkü Merkür Retro bu arada. Merkür Retrosu bitiyor. Cuma günü tam bitiyor bu arada. İşte Merkür Retrosu bittikten sonra aklınızdaki o deli sorular, ne yapacağım acaba, ya da ne yapsam, nasıl ilerlesem gibi durumlar daha böyle çözülür nitelikte akmaya başlayacak. Şimdi bu haftanın ilk günü sağlıktır, günlük hayattır, işle ilgili konular, bunlar gündeminizde olacaktır. Çünkü Ay Terazi burcunda, Salı günü ayın 24'ünde, pardon Salı günü ayın 23'ünde Ay Akrep burcuna geçer. İlişkiler işte burada devreye giriyor. Ayın 24'ünde yine burada bir dolunay gerçekleşiyor ve ilişkilerdeki krizleri yönetmek için fırsat da verecektir. Bir derinlik kazanıyor çünkü orası. Ve devam ettiğimizde efendim Cuma gününden itibaren sizin için işte o mirastır, paradır, harcamalar, finansla ilgili konular, bir seyahatin belki bir ödemesi, beklediğiniz bir para vesaire, krediler, borçlar biraz daha vizyoner şekilde hayatınıza girecek. Cuma günü böyle işleriniz var sevgili akrep burçları ve cumartesi günü aynı enerjiler devam ederken bu haftanın hafta sonunu uzak bir yere ya da uzak hedeflerinize daha konsantre olacağınız bir pazar sizi bekliyor. Bunu söyleyebiliriz. Bu hafta Merkür Retrosu bittikten sonra dediğim gibi zaten bir çözülme başlayacak. Yaşamınızda daha rahat bir akış olacak. Ve belki bir yerlere gitmek için böyle bir durum olacak. Bazı boğalar için arkadaşlar bir ayrılık kararı da gelebilir bu arada. Hani bir ilişki, bir ortak iş, ondan sonra bir evlilik. Bunlarda bir tamamlanma da söz konusu olabilir. Hatta şöyle söyleyeyim. Bu mesela çok uzun zamana yayılmıştır. Yıllardır vardır, artık bir arınma zamanıdır. Yani temeli sağlam olmayan ilişkiler için böyle bir şey söyleyebilirim. Ama genel anlamda arka planda olan konular yine gündeminizde, özellikle arkadan çevrilen iş ilişkileri, arkadan çevrilen özel hayattaki ilişkiler vesaire falan, böyle ciddi bir derinlik zaten kazandınız ve bu hafta bunlar böyle bir çözüme yaşayacak gibi duruyor. Mutlu haftalar. İkizler ve yükselen burcu ikizler olan sevgili dostlar, 22 Nisan haftasının aslında en rahat burcu sizsiniz. Şimdi burada bir tabii ki dolunay var. Bu haftanın önemli ana konusu o. Sağlıktır, iştir, özellikle çalışanlar için iş olacak bu arada, söyleyebilirim. Sizin için zorlayıcı bir koşul varsa diyelim iş hayatında, orada bir yeni bir yol çizebilirsiniz kendinize. Ayrılma olabilir, işten ayrılma olabilir. Diğer yandan sağlıkla ilgili konular yine çok önemli bir şekilde gündeminizde gözüküyor. Günlük hayatınızla beraber. Ve tabii ki tutulmaların, işte Uranüs-Jüpiter kavuşumunun, Merkür Retrosu'nun bu hafta son bulması, sosyal ilişkilerinizi özellikle etkileyen bir alan burası. Özel hayatınız, aşk hayatı, çocuklarla ilgili konular, ama en çok mesela kim olabilir burada? Bakıyoruz. Kariyerle ilgili. Mesleki alan daha çok demek ki öyle çalışacak. Çalışanlar için, belki çalışmayanlar işe girecekler. Bunu da söyleyebilirim. Veya bir çalışma süreciniz vardır. Burayla ilgili bir emeklilik talep edersin. Sağlık sorunu yüzünden evcil hayvanlarıyla ilgili veya hayvanlarla bir iş yapıyor olabilirsin. Ama meslek, iş, akrabalar sizin ana gündem maddeniz sevgili
ikizler. Hayatınızda bu alanda önemli bir döngü tamamlanabilir açıkçası. Öyle söyleyelim. Ve haftaya ilişkiler, aşk, çocuklar, onlarla ilgili konularla başlıyorsunuz. Kadersel de etkiler var, onu da söyleyebiliriz. Hemen Salı ve Çarşamba günü Dolunay evresindeyiz. Oldukça gergin bir atmosfer olabilir. Bu Dolunay'ın enerjisi çok çok yüksek çünkü. İşte sağlığımıza biraz dikkat edelim. Özellikle yükselen burcu ikizler lütfen bir tık daha dikkat edin. Çünkü Mars da sizi kareliyor. Satürn'le beraber, Neptün'le beraber yanılgılara da düşürebilir. Beslenmenize o yüzden bir tık daha dikkat edin diyelim ve Cuma gününden itibaren Ay artık Yay burcuna geçer ve sizin için işte biraz önce bahsetmiş olduğum gibi ikili ilişkilerdeki gündemlerinizi getirir. Eşinizle, dostunuzla böyle güzel bir cumartesi geçirebilirsiniz. Keyifli gözüküyor. Ve hafta sonu biraz daha disiplinli bir gündem oluşuyor. Daha kararlı, biraz ciddi enerjiler devreye girecek. Bu da sizin için hayatınızın fokus noktası, finansla ilgili alanlarda bir yenilik, bir değişim. Orayı planlama gibi bir durum, bir konu değişebilir, gelişebilir sevgili ikizler. Size de mutlu haftalar dilerim. Yengeçler, yükselen burcu yengeçler. Şimdi 22 Nisan haftası. Dolunay size çok önemli etkiler getirecek. Pazartesi günü Ay Terazi burcunda biraz böyle kendi var olduğunuz alanda daha çok güçlü çalışacak. İşte yaşam yerinizle ilgili belki bir gündeminiz olacak. Salı Çarşamba. Tabii Dolunay etkisinde olacağız. Dolunay çocuklarıyla, aşk hayatıyla, finansla ilgili konularda aslında size destek olan bir Dolunay. Çünkü su elementinde. Mars yine aynı şekilde su elementinde sizi destekliyor. Uzak bir yer, hedefleriniz, eğitim, seyahat, taşınmaya benzer konular, belki çocuklarıyla, eğer çocukları varsa, yetişkinse onların eğitimi olabilir. Daha böyle hayatında başka alanlar şu anda enerji olarak aktifse kesinlikle aşk hayatı için çok önemli bir tamamlanma getiriyor. Yengeç burçlarına uzun süren ilişkilerin, uzun süreli ilişkilerin artık bir nihai sonucu gelebilir. Doğum haritasının etkisine göre bu mutlaka değişecektir tabii ki. Ama genel olarak evet, bir yere gidilecek, bir seyahat olacak veya uzun vadede beklenen bir sonuç gelecek. Öyle söyleyelim. Belki de bir mahkeme sonucu olacak mesela. Parasal konulara geldiğimizde finansla ilgili belki göstergeler burada yine önemli şekilde etkili olacaktır. Belki de yatırım veya bir zor olan bir konunun, parasal konunun çözümü biraz daha rahat bir şekilde ilerleyeceğini söyleyebilirim. Hafta sonuna doğru Perşembe ve Cuma günü çalışma koşulları, sağlıkla ilgili gündemleriniz. Bu arada Uranüs-Jüpiter kavuşumu burayı nasıl söyleyelim? Dostlar, arkadaşlar, sosyal çevre, o alanları da çok etkiledi. Belki birlikte bir iş, hani bir anlaşma söz konusu olabilir ama biraz daha sağlıkla ilgili ya da iş hayatıyla ilgili gündemler daha güçlü gözüküyor. Ve hafta sonu pazar günü sizin için daha önemli bir konu aktif olacak. Bu da ilişkiler konusu gündeminize gelebilir hafta sonu. Önemli bir görüşme, konuşma, bir anlaşma sağlanabilir. Belirsiz olan bir konu daha net hale gelebilir özellikle hafta sonu. Ama bu ciddi bir karar olacak gibi gözüküyor. Yani bu haftanın evet dolunay sert etkileri var ama size olumlu getirilerin olacağını söyleyebilirim. Mutlu bir hafta diliyorum sizlere de. Aslanlar, yükselen burcu Aslan olan sevgili dostlar, 22-28 Nisan haftası sizin için önemli. Akrep burcundaki dolunay direkt aslanları etkiliyor. Bilhassa Aslan burcunun ilk 10 gününde doğmuş bir aslansanız 24'ünde yaşanacak Akrep dolunayı bu haftanın konularını belirliyor. Bu da aile içi konular. Taşınma, yer değişikliği, evlilik veya medeni durumla ilgili konular, yaşam yerini ilgilendiren, belki mekanı ilgilendiren,
durumlar söz konusu olacak. Alım, satım, kiraya verme, kredi, bankalar, bunlar çok önemli olabilir. Doğum haritanız eğer etki alıyorsa uzun süreci tamamlayan bir süreç bu. 13 Kasım 2023 tarihinden bu yana belki hala çok bilinemeyen, karar verilemeyen bir takım konular gündemimizde olabilir. Ve haftaya kardeşlerinizle, yakınlarınızla sanki bu konuları değerlendirmek, bir yerlere gidip gelmek, herhangi bir konuda bir şeyi satın almayla ilgili değerlendirme yapmak gibi bir süreç olarak düşünebilirsiniz. İletişim ve bilgi trafiği çok yoğun olacak haftanın ilk günü. Şimdi Salı Çarşamba günü Dolunay enerjisi aktifleşiyor. 24'ünde tam olarak Akrep Dolunayı gerçekleşecek. Evet, aile içi konular biraz stres barındırabilir, unutmayın. Biraz gerginlik barındıran bir enerji var ama bunu kolaylıkla atlatabileceğinizi de unutmayın. Her ne olursa olsun içinden çıkılmayacak bir durum yok. Çünkü buraya yani Dolunay'ın yönetici gezegeni destek oluyor aslında bir bakıma. Biraz daha böyle kararlılık gösterebilirsiniz orada. Ve şunu da söyleyelim. Uranüs ve Jüpiter şu anda size müthiş bir cesaret verdi ve vermeye devam edecek. Birçok aslan uzun vadede aklında olan sorulara aslında cevap bulacağı bir süreçteler. Çünkü böyle önemli noktalardaki durumlar hayatın o içinden çıkmakta zorlandığımız alanlarda bize mutlaka yol gösterir. Böyle bir yol gösterici hafta olacak ama aile içindeki dinamikler, oradaki kişilerle anlaşmazlıklara dikkat edin. Zorlamayın diyelim. Bir de sanki bunun ucunda belki başka bir ülke ile ilgili konular da sanki var gibi duruyor. Doğum haritanızın etkisine bakınız diyelim. Ve Cuma günü sizin için işte bak aşkta en şanslı olduğunuz gün. Merkür Retrosu bitiyor artık. İlişkiler daha rahat akmaya başlıyor. Cumartesi günü aslanlara faydalı bir iki gün. Özellikle bu alanda keyifli, neşeli, böyle eğlenceli bir iki gün geçirebilirsiniz. Ama tabii ki ayın işte Mars'la ondan sonra sert etkileşimleri de olacak. Bir yandan da kontrollü olmaya da devam etmeliyiz yine bu hafta. O Merkür Retrosu hemen bitmiyor. Esleri oluyor. Bunu hatırlatalım ve hafta sonu sizin için de sanki böyle bir arınma, bir şeyleri tamamlama, temizleme, onunla ilgili konular, beslenmeyle ilgili konular, akrabalarınız, evin içindeki yerleşim yeriyle ilgili konuları arındırmak, temizlemek. Belki bir anlaşma sağlayacaksınız. Bunu da söyleyebiliriz. Yakın çevrenizle olan ilişkiniz çok önemli çünkü şu günlerde. Sevgili aslan burçları, özellikle kardeşler vesaire bunlara bir belki de bu alanda bir bırakmaya doğru gideceksiniz gibi de bir şeylerden vazgeçme ya da işte olduğu gibi kabul etme de diyebiliriz bu arada. Çünkü inanılmaz duygusal anlamda güçlü bir enerji aktif olacak. Sizin için çok önemli, çok belirleyici bir hafta geliyor. Mayıs ayında bunun açımlarını fazlasıyla yaşayacaksınız. Mutlu haftalar diliyorum. Başak, yükselen burcu Başak olan sevgili dostlar. Evet, 22-28 Nisan haftası. Nisan ayını artık bitirmek üzereyiz. Ve bir dolunay haftası ve dolunaylar da hep bir şeyleri görünür kılar, ortaya çıkartır. Kendi içinde bile çözemediklerini ortaya çıkartır bu arada. Ve bu sizin kesinlikle ilişkilerle ilgili olacağını söyleyebilirim. Peki nasıl bir ilişki bu? Ya kardeşiyle bir sorunu vardır, çözmeye çalışıyordur. Uzak bir yerle ilgilidir. Efendim, eşi veya sevgilisi ya da ortağıyla ilgili bir durumu çözmek, harekete geçirmek için uğraşıyordur. Bununla ilgili çünkü bir nihai sonuç gelecektir. Daha çok ortaklı işlerde de olma olasılığı yüksek bunların. Ve diğer yandan tabii Merkür Retro 25'inde bitiyor. Dolunaydan bir gün sonra Merkür Retrosu artık son buluyor. Ve sizin parasal anlamda ilerleyemediğiniz konularda yine Cuma gününden itibaren burada bir ilerleme başlayacak. İşte bu kredi, banka, faiz vesaire, işte ortak bir şeylerin bölünmesi, beraber bir şey almışsındır onu artık paylaşman gerekiyordur. Bu ortak işlerde veya mesela evliliklerde daha çok söz konusu olabiliyor.
Ve tabii yönetici gezegeniniz de Merkür olduğu için 25'inden sonraki artık o retro bitişi buranın akışını hızlandıracak. Belki de bir miras paylaşımı var gündeminizde. Buna benzer konular ve dediğim gibi cuma ve cumartesi bu alan sizin için önemli olacaktır ve ev içinde çünkü yaşam yeriyle ilgili gösteriyor. İşte orada yaşayan insanlarla ilgili olabilir. Anne baba belki. Ve pazar gününden itibaren sizin için en önemli konu ya da en ciddi konu yaşamınızda neyse o gündeme gelecek. Muhtemelen ilişkiler çok Başakların gündeminde. Bazılarının çocuklarıyla ve kardeşleriyle çok ciddi sorunları, çözüm bekleyen durumları olabilir. İşte pazar günden itibaren de böyle bir kararlılık göstereceksiniz. Ama şunu hatırlatmak istiyorum sevgili Başaklar, önce siz kararlı olun, sonra karşı taraftan bir adım ya da kararlılık bekleyin. Bunu hatırlatmak istiyorum. Çünkü kararsız bir durumda olabilirsiniz. İlişkiler, aşk, para, çocuklar pazar gününün de gündemi olacak. Rahat, kolay bir hafta geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın. Terazi ve yükselen burcu terazi dostlar. 22 Nisan haftasında Akrep burcundaki dolunay para ile ilgili konularınızı gündeme getiriyor. Finans, kazançlar, giderler, gelir gider dengesi, belki krediler, borçlar, çok da güzel aslında faydalarını göreceksiniz. Öyle söyleyebilirim. Ve bu haftaya karar vererek pazartesi günü Ay burcunuzda, bu arada terazi burcunda, kendinizle ilgili herhangi bazı konulara karar vereceksiniz. O gelişme sürecini yaşadınız, yaşıyorsunuz, içinden geçiyorsunuz ve şimdi bir şeyleri oturup anlatma zamanı yaklaşıyor ya da bildirme zamanı diyelim. Çünkü salı ve çarşamba tamamıyla, özellikle 24'ünde burada dolunay meydana geleceği için finansal konularınızı, parayla ilgili gündemlerinizi, iş, yatırım olabilir. Bakın herhangi bir iş kurmak olabilir. İşle ilgili gelişmelerle ilgili bir finans gelişmesi olabilir. Bir harcama da olabilir bu arada. Hani bir sağlık harcaması söz konusu da olma ihtimali sadece var diyelim. Ama ben buna bir şeyin satışı, oradan beklenen bir para gibi de yorum getirebilirim. Akrabalar veya ortak bazı konular varsa, parasal konular, böyle onların yine gündeme geleceği bir durum da olabilir. Evet, bu 2 gün bu şekilde biraz çok nasıl bir kelime olduysa, çok fazla böyle dert etmeyin. Olayları akışa bırakın. Kolaylıkla ilerleyeceğini niyet edin ve kolaylıkla da ilerlesin. Doğum haritanız tabii nasıl etki alıyor burada bilmiyoruz. Ama genel anlamda böyle bir finansal konu, miraslı konular gündeminizde. Hemen cuma günü bir yol, bir iletişim, yeni bir şeye başlamak, eğitimle ilgili konular, ki bazı teraziler belki eğitimler alacaklar ya da kendilerini geliştiriyorlar iş anlamında veya fiziksel kondisyon bakımından belki olabilir. Böyle durumlar ve yakınlarıyla bir şeyleri konuşacaklar. Herhangi bir konuda anlaşmaya varılıyor gibi. Hatta pazar günü bu daha da önemli, ciddi bir konuyu karara bağlamak gibi gözüküyor. Ev, aile içindeki büyüklerle mesela olabilir veya böyle bir yerle ilgili bir konu gündeme gelebilir. Tabii ki burada daha çok terazileri ilgilendiren alan ilişkiler. Özellikle ilişkilerde karar verilemeyen ya da biraz ağır ilerleyen konular 25'inden sonra akmaya başlar. O da ne günü oluyor? Cuma günü itibariyle 26'sı Merkür Retrosu daha normale dönmeye yakın olacak. Cuma'dan sonra özellikle ilişkilerle ilgili gündemleriniz daha rahat çözülecek. Anlaşmazlıklar varsa onlar da yine çözülmeye başlar. Çünkü tüm olay hep böyle karşı tarafınızda. İlişkilerdeki dengelerde, çünkü Venüs de hala orada, bir barışma sağlanabilir, bir huzur yakalanabilir. Valla teraziler için şöyle söyleyeyim ben, hayatların önemli bir döngüsünden geçiyorlar, çok önemli. Bu yıl boyunca aslında devam edecek. Ve bazı ilişkiler biterken bazı ilişkilerde böyle ucundan kıyısından da kurtarma
gerçekten yeniden böyle alevlendirmek için fırsatlar vermiyor diyemem. Barışmalar da verebilir açıkçası. Hayırlı olsun. İnşallah güzel bir hafta diliyorum. Akrepler, yükselen burcu akrep olan sevgili dostlar, bu hafta sizin için çok önemli. 22-28 Nisan haftası. Efendim, burcunuzda bir dolunay. Akrep burcunun ilk 10 gününde doğmuş bir akrepseniz çok etki alıyorsunuz. Çünkü yaşamın aslında bize sunduğu o seçenekler vardır ya, biz onları değerlendiririz, bazen zamana yayarız, vaktini bekleriz. İşte öyle bir vaktin geldiği zaman inanılmaz değişimlere gebe bir süreçtesiniz. Uranüs Jüpiter tam karşıt alanınızda. Dolunay burcunuzda. Efendim, Mars'a bakıyoruz, gerçekten inanılmaz bir değişim döngüsü. Parasal konuları, mucizeleri, bakın hayatınıza mucizeleri de getirebilir gerçekten. Mucizevi yenilikler, mucizevi değişimler içerisindeler gerçekten. Hayat size her şeyi çok mümkün ve kolaylıkla hayrınıza kalacak şekilde çalışıyor. Mucize bekleyin gerçekten. İlişkide bekleyin. Çocuklar alanında bekleyin. Parasal konularda bekleyin. Bir tamamlanma olacak. Bir aydınlanma yaşayacaksınız. Birdenbire böyle gözleriniz açılacak. Sanki her şeyi 5 boyutlu görmeye başlayacaksınız. Duygusal anlamda inanılmaz güçlü bir dolunay. Ve tabii gerginliği de olabilir. Çünkü dolunaylar hepimizin hayatlarında duygusal olarak böyle bir gerginlik yaşatır. Genellikle yaşatır. Ama yanılgılar da bazen yaşatır. İşte bunların çözüldüğü bir zaman artık diyebiliriz. Hayatınızda her şey kolaylıkla inşallah ilerlesin. Pazartesi günü biraz gergin olabilirsiniz. Arka plan konular çalışabilir. Ama salı günü ay burcunuza geçer. Salı çarşamba günü tam dolunay etkileri bu arada 23-24'ünde oluyor dolunay. Ve sizin için gerçekten belirsiz bir konu artık görünür hale gelir. Ortaya çıkar. İçinizden de çıkar o. Yaşadığınız konuların bilinmezlikleri de çıkabilir. Her şey olabilir. Dikkat edin ama. Biraz dediğim gibi gergin bir dolunay. İlişkilerdeki dengeyi kurmak çok önemli. Yok yere gerginlikler yaşatabilir. Merkür de retro ya. Bu alanda biraz böyle farkında olmak gerekiyor. İşte iş hayatı ile ilgili konularda çocuklarla veya böyle işte ne bileyim onların sağlığı olabilir. Buna benzer konular çıkartabilir karşınıza. Kötü olarak söylemiyorum, yanlış anlamayın. Ve hemen Perşembe gününden sonra aslına bakarsanız tam olarak Cuma'ya geliyor. Merkür Retrosu bitiyor ve sizin Cuma ve Cumartesi günleri parasal konular, işte harcama, bir para gerekebilir, bir şeye ihtiyaç duyabilirsiniz. Böyle bir gelişme söz konusu olacak. Finansla ilgili konuları değerlendirecek, düzenleyeceksiniz. Enteresan bir süreçten geçiyorsunuz gerçekten. Hayatınızda kıpır kıpır böyle bir şeyler ufak ufak sanki acaba ne olacak diye bir işiniz mutlaka vardır, gelmiştir gündeminize. Ve parayla ilgili ise işte bunlar Cuma, Cumartesi ortaya çıkar. Ya çözülür ya da ihtiyaçlar giderilir diyelim. Hafta sonu siz bir yere gitme hazırlığı yapıyorsunuz. Pazar günü bu bir gezi olur, bu bir birileriyle bir şeyleri planlamak olabilir, araçlarla ilgili konular olabilir. Araç almaya niyet edebilirsiniz, önemli bir karar verebilirsiniz. Evet, Merkür Retrosu bitti. Yani artık Cuma günü itibariyle bitmiş kabul ediyoruz. Bu alanda da hareket edebilirsiniz. Yani hayatınız hafta sonundan itibaren karar alamadığınız alanlarda ilerleyecek. Sevgili akrepler, umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Hoşçakalın. Oğlak, yükselen burcu Oğlak olan dostlar, 22-28 Nisan haftası Dolunay haftasındayız ve bu Dolunay size çok iyi gelecek. Gerçekten iyi gelecek. Neden? Sevdiğiniz insanlar, arkadaş, sosyal çevre. Orada bir tamamlanma söz konusu olabilir. Bir çalışma, bir ekip takım çalışması süren bir süreçtir ve orada bir tamamlanma olabilir. Arkadaşlarınızın arasında bazı ayıklanmalar da tabii ki olabilir.
belki yeni bir gündem belirlenecek, yeni bir yön belirlenecek. Öyle bir ayrılık olabilir. Böyle durumlar gündeminizde hem bu alan çalışıyor hem ilişkiler alanınız çalışıyor sizin. İlişkiler alanı ve para alanı aynı zamanda çalışıyor. Çünkü Boğa burcunda Güneş, Uranüs, Jüpiter birlikteler orada ve finansal konular, aşk hayatı, hayatınızda büyük farkındalıklar ve yeteneklerinizi fark etmek, sanatsal gücünüzün inanılmaz yükseldiği ve bu alanda farkındalıkların daha net olduğu bir süreçtesiniz. Bu dolunay size bunları gösterecek. Aynı zamanda yakınlarınızla olan bağlarınız güçlenecek. Bunlar yakın çevrenizde olan ilişkiniz, kiminin işte arkadaşları, kardeşleri, bir takım yeni başlayan konular, eğitimler vesaire. Yani sizin için faydalı çalışacak, sizi rahatlatacak bir süreç. Ama şöyle de düşünün, yükselen oğlaksınızdır ama güneşiniz mesela nerededir? Boğadadır mesela. Bu daha da önemli bir göstergedir. O yüzden tabii ki yükseleni birinci derecede önemsiyoruz ama doğum haritasının hepsi önemli demek ki. Yükseleni Oğlak, Güneşi Boğa'da birisi için daha da önemli bir süreç. Gerçekten yani hayatının böyle büyük bir yeni boyutu sanki ortaya çıkar, öyle söyleyeyim. Sevgili Oğlaklar, tabii ki güneşiniz de eğer Oğlaksa dolayısıyla da bu yakın çevrenizde olan ilişkileriniz bilhassa gündeminizde. Cumartesi günü biraz arka plana, biraz içe dönme, yalnızlaşma gibi gözüküyor açıkçası. Ama sizin tam olarak Merkür Retrosu'da bitiyor ya, pazar günden itibaren hop sahneye çıkma zamanınız, kendinizi gösterme, konuşma, karar verme, önemli konulara, özellikle ciddi konulara günü olarak gözüküyor sevgili oğlaklar. Harika bir hafta geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın. Yay, yükselen burcu yay olan sevgili dostlar. Bu hafta 22 Nisan haftası büyük sırlar ortaya çıkıyor. Bilmediğiniz şeyleri öğreniyorsunuz. Arka planda dönen konuları mutlaka önünüze getirecek durumlar yaşarsınız. Çünkü bu hafta bir dolunay var 24'ünde Akrep Burcu'nda ve bu sizin bu alanınızı çalıştırıyor. Mesela bu konu nerede olur? Nasıl olur ya da mesela aile içindeki bir durum ortaya çıkar. Efendim anne baba mesela evle ilgili, yerleşim yeriyle ilgili. Bu illa biri tarafından çıkmaz. Kendinle de ilgili olabilir. Belki de kendine itiraf edeceksin bazı şeyleri. Sana mesela zor gelen, bundan sonra artık bu böyle kalsın dediğin, değiştirmeyi düşünmediğin, belki de evin olacak işte bu. Olabilir. Aile içindeki kişiler, çocukları varsa çocukları, evliyse belki evlilikle ilgili konular gündeminde olacak. Ama en çok nerede olacak biliyor musunuz? Çalışan bir yaysan eğer, bunlar seninle birlikte çalışan, yanında çalıştığın insanlarla ilgili olabilir. Burada bir şeyler ortaya çıkar. Ve bu seni belki de aile olarak sana yakın birileri de olabilir açıkçası. Bunlardan daha sonrasında daha ilerleşe 15 gün sonra falan fayda da görebilirsin. Bu bakış açınıza göre değişecektir. Bu aydınlanma diyoruz. Bakın fark edilme, ortaya çıkma, gömülü kalmış duyguların da ortaya çıkması olabilir. Bu bir flört de olabilir, bu bir aşk da olabilir bu arada. Böyle söyleyelim. Bu mesela bir evin içinde bir aşk yaşıyordur, onu öğrenirsin. Belki de kendin platonik bir şey var, birisi sana bir şey besliyor, onu öğreneceksin. Yani hemen böyle ilişki, evlilik, koca işte karı koca ilişkilerini düşünmeyin. Yani çok geniş düşünmek gerekiyor. Ben işle çok bağlantılı olacağını düşünüyorum. Bir de sağlık. Sağlıkla ilgili rutin kontrollerinizi yaptırın lütfen. Çünkü bu süreç biraz sağlığı da ilgilendirecek yay burçları için. Ama kötü bir şey çıkar mı? Hayır, çıkmaz. Onu da söyleyeyim. Sevgili yay burçları, evet, haftaya sosyal ilişkiler, iş ilişkileri, arkadaşlar, onlarla olan ilişkiler gibi aslında keyifli başlıyorsunuz.
Hemen salı, çarşamba işte dediğim dolunay 24'ünde bu arada gerçekleşiyor. Böyle bir durum gerçekleşebilir demin saydıklarım gibi. Ve hemen ayın 25'inde artık Merkür Retrosu bitiyor. Ve sizi tutan ne varsa artık açılıyorsunuz. Çünkü Cuma günü Ay burcunuza geçer. Cuma ve Cumartesi günü Merkür Retrosu da burada bitmiş olacağı için ilişkilerle ilgili bir durum yaşayan bir yaysan kesin artık orası hızlanır. Çok hızlı bir akış başlar ve ilişkilerle ilgili bir gelişme yaşanabilir. Bir işle ilgili karar verebilirsin. Hem ilişki hem iş ikisiyle de ilgili. Bazı yaylar çocuklarıyla ilgili belki bir takım gündemleri olacak ama en çok kendinle ilgili cuma, cumartesi, pazar işte ne bileyim görünümünü değiştirirsin, gidersin güzel bir işte alışveriş yaparsın, gardırobunu yenilersin, ne bileyim tarzınla ilgili bir yenilik yaparsın falan. Pazar günü ise daha ciddi bir gün, daha kararlı bir gün. Bu da harcama demek sizin için, para demek, finansla ilgili konular demek. Yay burçları burada işten güzel para kazanacaklar. İlla kazanacaklar çünkü finansal anlamda. İşle ilgili de çok büyük açılımlara doğru gidiyorsunuz, onu da söyleyeyim sevgili yaylar. Güzel bir hafta diliyorum. Sağlıkla, kolaylıkla olsun. Kova, yükselen burcu Kova olan sevgili dostlar. Evet, miladi, tarihi bir zaman dilimindesiniz. 22 Nisan haftası. Kova burcunun ilk 10 gününde doğan kovalar. Akrep dolunayı sizin için çok önemli. Artık hayatınızın tam tepe noktası bu arada. Akrep dolunayı ayın 24'ünde yaşayacağız. Pazartesi günü belki bir seyahattesin, belki bir yerdesin, bir yerden haber bekliyorsun belki. Böyle gelişmeler bunlar muhtemelen çok güçlü hukuki süreçler belki de. Ve salı çarşamba tam dolunay etkisindesiniz ve bu dolunay dediğim gibi eğer ilk 10 derecede böyle köşe noktaları olan, güneşi olan, yükseleni olan bir kovaysanız bir şeyi sonuçlandırıyor. İşte değişiklik, mesleki alanda bir yenilik. %99. Beklenen bir atama, beklenen bir karar, beklenen bir anlaşma. Mesela uluslararası bir anlaşma diyelim ki. Bunların hepsi olasılıklar dahilinde. Bir para anlaşması, maaşına zam isteyeceksin. Mesela evet gelebilir. Bu anlaşmayı yapabilirsiniz. Yani bu dolunay sizin hayatınızda önemli bir yenilik, bir tamamlanma, arafta kalmış bir konuyu aslında noktalamak için geliyor. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Tüm yapacağınız açılımlar sizin için çok çok önemli. Güneş artık Boğa burcunda ve bu hafta Merkür retrosu son bulacak. Merkür'ün retrosunun bitmesi sizin kapanan yollarınızı da açıyor. Gidemediğiniz, oluşturamadığınız, anlaşma sağlayamadığınız bir girişim, bir başlangıç için de aynı zamanda Cuma günü itibariyle buralar aktifleşiyor. Sevgili Kova burçları, Cuma, Cumartesi çok sosyal görünüyorsunuz. Arkadaş, eş, dost ziyaretleri, keyif, eğlence, böyle önceden tanıdığınız insanlarla bir araya gelme, bir işbirliği yapma gayet keyifli gözüküyor. Hafta sonu ise yani pazar günü o kimseye söyleyemediğiniz ya da söylemediğiniz, kendi içinde muhasebesini yaptığınız bazı duygu durumları karara bağlanır, nihai sonuç olur. Biraz bir şeyleri daha araştırayım dersin mesela. Biraz daha bir gözlem yapayım dersin. Böyle bir hafta sonu olacak sizin için. Tabii ki bu bahsetmiş olduğum konuların hepsi gelecek hafta, hatta Mayıs'ın ilk 10 günü diyeyim, daha belirgin ortaya çıkabilir. Sizin için çok çok önemli bir süreç. Çok da şanslı olduğunuz bir süreç olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Hayatınıza mucize kapıları açılır mı? Evet. Kolaylıkla hem de açılır. Evet, izlediğiniz için sağ olun. Mutlu haftalar diliyorum. Balık, yükselen burcu balık olan sevgili dostlar,
22 Nisan haftasının bir dolunay haftası olduğunu, Akrep Burcu'nda bir dolunay haftası olduğunu, Mars'ın burcunuzda olduğunu ve size çok önemli haberler getireceğini söylüyorum. Evet, yıllardır süren bir mahkemenin sonucu gelir, hem de güzel gelir. Uzun zamandır beklediğiniz bir evrak, bir anlaşma, bir ticari konu, yurt dışı ile ilgili bazı gelişmeler, seyahatler, belki pasaport, belki vize için bekliyorsunuz. Bunların sonuçları gelir. Bu dolunay tam bir yıllık bir süreç, çünkü 2023'ün neredeyse Kasım'ından beri işte meydanda olan ya da belirsiz olan konuları tamamlayacak. Tutulmalar yaşadık. Satürn Mars sizin burcunuzda. Bu bir önemli bir anlaşma olabilir. Beklediğin, gerçekten hayalini kurduğun bir haber gelebilir. Diğer yandan Mars burcunda olduğu için seni harekete geçirecektir. Bu hareket Perşembe günden sonra daha belirgin olacak. Pazartesi günü çünkü böyle bir gelişme var. Bu bahsettiğim alanlarda bazı haberler bekliyor olabilirsin. Ödeme, para, yatırma, bir şeylere, bir yerde borçlu durumlarla ilgili bazı durumlar olacak. Salı, çarşamba dolunay etkileri 24'de yaşıyoruz. Dolunayı tam da bu alanınızda. Tabi derece olarak eğer etki alıyorsanız yaklaşık 5 derece civarlarında gerçekleşecek dolunay. Dolayısıyla önemli bir konu. Uzun süredir beklediğiniz bir mirasın sonuçlanması bile olabilir açıkçası. Çünkü uzun vadeli bir alan burası. Ve Cuma günden itibaren cumartesi daha net bir görünüm var. Ama biraz sert de etkiler var. Orada Ay Mars karesi falan yaşayacağız. Ay Satürn karesi olacak. Biraz dikkat etmek de gerekiyor açıkçası. Özellikle çalışan balıklar için söylüyorum. Bu işte Cuma gününü, Cumartesi gününü biraz dikkatli geçirin lütfen. Asi olmamaya çalışın. Tepkisel olmamaya çalışın. Ama Cuma günden sonra artık aslında Merkür'ün retrosu bitiyor. Daha rahat bir akış. Söylemlerimizi daha rahat dile getireceğimiz, olayları daha hızlı ilerletebileceğimiz, özellikle işin içinde para varsa, maddi konularsa, maddi bir tıkanıklıksa eğer, onlar da burada daha kolay çözülmeye başlayacak sevgili balık burçları. Ve hafta sonu pazar günü gidip birileriyle, şöyle arkadaşlarıyla dertleşeceğin, konuşacağın, keyifli aslında diyebileceğim bir hafta sonu da sizi bekliyor sevgili balıklar. Her şey gönlünüzce olsun. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum efendim. Sevgili dostlar, şu ana kadar, buraya kadar beni izleyen tüm dostlarım, sağ olun, var olun. İnşallah hayatınızda her şey çok daha kolaylıkla ilerlesin. Benimle irtibata geçebilirsiniz. Doğum haritanıza baktırmak isteyebilirsiniz. Veya benzer bir durum olabilir. Benzersiz bir durum olur. Ne olursa olsun, bakın buradaki numaradan WhatsApp'tan yazarak kendinize bir hediye, danışmanlık hediyesi satın alabilirsiniz. Hayatınızda da bazı sorulara cevap bulabilirsiniz. Belki kuantum dengesi işinize yarayacaktır diyorum. Ve herkese mutlu bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.